8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz uzman estetisyen Cemile Der. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, hoş buldum. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Cemile Hanımcığım, yağlı cilt nedir? Yağlı cilt, cildimizin kendinin savunmak amaçlı yağ bezlerinden ürettiği bir sebum salgısıyla oluşur. Nedir bu sebum salgısı? Cildi dış etkenlere karşı korumak için, elastikiyetini arttırmak için, nem dengesini korumak için ürettiği bir sıvıdır. Bazı durumlarda da bu sıvı fazla salgılanır. Burada da yağlı cilt dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Ve ergenlik döneminde de benzer bir durum yaşanır. Hormonların değişmesiyle bu salgıdaki artış da cildi yağlandırır. O yüzden de ergenlik dönemi hep bir sıkıntılı bir cilt dönemi oluşur. Peki bu normalde yağlı cilt nemlendiriciye ihtiyaç duyar mı? Aslında her cildin nemlendiriciye ihtiyacı vardır. Ne yazık ki hep şöyle bir yanlış anlaşılma oluyor. Cildim zaten yağlı. Zaten parlak bir cilt, nemlendiriciye gerek yoktur gibi bir yanlış algı oluyor. Çünkü cildin yağ dengesi bambaşka bir şeydir, nem dengesi bambaşka bir şeydir. Evet, kuru ciltler belki çok yoğun, daha derinlemesine nemlendirici kullanabilir ama yağlı ciltlerin de ciltteki nem dengesini korumak amaçlı nemlendirici kullanmak gerekiyor. Nasıl? Daha hafif, daha su bazlı, daha jel formunda nemlendiricileri tercih etmek gerekiyor. Çünkü yağlı cilt dediğimiz beraberinde birçok sıkıntı da getiriyor. Genelde de hep yanlış uygulamalar yapılır. Yağı kurutmak için birçok ürün kullanılır ve bu kullanım sonucunda ciltte nemini kaybeder. Eğer bir cilt nemini kaybederse sebumdan artış olur. Sebum saksı daha çok artış gösterir. Çünkü şöyle de diyebilirim, cildin bir karakteri vardır aslında. Hani dedim ya, sebum cildi korumak, elastikiyetini arttırmak amaçlı üretilir. Bazı fazla üretildiğinde evet yağlı cilt dediğimiz durum oluşuyor. Ama biz yanlış ürünlerle, özellikle de kalıp sabun gibi ve benzeri ürünlerle bu yağı kurutmaya uğraştığımız zaman cildin pH dengesi bozulur. pH dengesi bozulur ve cilt yüzeyi kurumaya başlar. Bu sefer cilt der ki cilt yüzeyinde yağ kalmadı, nem kalmadı, biraz daha sebum üretelim. Sebumun fazla üretilmesiyle beraberinde birçok sorunu getirir. O yüzden yağlı ciltlerin de kesinlikle nemlendiriciye ihtiyacı vardır. Yağlı ciltte dönemsel yağlanma artışı sebepleri nelerdir? Evet, şimdi yağlı ciltleri evet sebebi belli, saydık ama bazı durumlarda dönemsel artış gözlemlenebiliyor. Cilt yağlıdır ama bazen çok aşırı bir yağ olma, aşırı bir parlama görülebiliyor. Bunun altında mutlaka sebepler var. Ne olabilir? Strese bağlı olabilir, o dönemsel hormonal değişiklikler olabilir, dengesiz beslenme olabilir. Fazla işte yağlı ve işlenmiş baharatlı gıdalar tercih edildiği zaman bu tür sorunlar yağlanmayı arttırabilir. Öncelikle bu sıkıntıdan kurtulmak için sadece tedavi, bakıma yönelik beslenmeye değil de bu beslenme düzenini yaşam standardı haline getirmek gerekiyor ki bu aşırı yağlanma da olmasın. Peki normalde yağlı cildin bakımında nelere dikkat etmek lazım? Yani bakımını nasıl yapmak lazım? Yağlı ciltte, şimdi dediğim gibi yağlı ciltte her zaman gözenekleri geniştir. Gözenekleri geniş olan ciltlerde daha fazla kir tutar, akne oluşumu olur, siyah nokta oluşumu olur. O yüzden temizlenmesinde çok daha hassas davranmak gerekiyor. Dediğim gibi bu kalıp sabun ve benzeri ürünler kullanmamak gerekiyor. Daha böyle temizleyiciler, cilde uygun temizleyiciler, yağlı cilt tipi insanların en iyi dostu olmalı bir kere. Yani buna çok dikkat etmek gerekiyor. Sabah akşam cilde uygun bu ürünle yüz temizlenmeli. Bir süre sonra yağlanmanın azaldığını görecektir. Bu bir kere olması gereken bir şey. Onun dışında muhakkak ki haftada bir peelingler yapılmalı. Dediğim gibi çok fazla kir tutma eğilimi vardır. Yağlı ciltlerin, açık gözeneklerin olduğu için temizlendiğine çok iyi emin olmak gerekiyor. Güneş koruyucu muhakkak ki kullanmak gerekiyor. Çünkü güneşin kuruttuğu ciltte de sebum artışı görülür. Yine beraberinde aynı sıkıntıları getirir. Cilt yağlanmasında alınabilecek önlemler nelerdir? Öncelikle yani bir yaşam standardımıza bir bakmamız lazım. Yani altında yatan, evet genetik olabilir, yağlı cilt bir genetik bir sorundur ama bunu biz elbette ki doğru bakımlarla dikkat edersek
birçok şeye hayatımıza entegre edersek bu ne olur? Sağlıklı beslenme, dengeli beslenme olur. Uyku düzeni olabilir. Alkol ve sigaradan düzenli uzak durmak olabilir. Stresten ne kadar olabiliyorsa uzak durmaya çalışabiliyorsak bunların hepsi birer etkendir cilt sağlığını bozmada ve yağlı cilde tetikleyen durumlardır. Her hafta muhakkak ki derinlemesine bir temizlik yapılmalı. Doğru ürünler tercih edilmeli. Tercih edilecek bakım ürünlerinde mutlaka pH dengesine bakılmalı. Ve hep de şöyle bir hata oluyor genelde. Biz ürün alırız, üzerine yazar ki tüm ciltler için. Evet. Böyle bir ürün güneş olma. kremi de Evet, aynı yani bu şekilde. olmamalı. Yağlı ciltlerin tercih ettiği ürünler yağlı ciltlere ya da karma ciltlere uygun ürünler tercih edilmeli. Çünkü fazla yağ oranı fazla ürünler cildi daha da ağırlaştırır. Çok ciddi sorunları beraber getirir. Yani yağlanmayı bırakın, beraberinde akne getirir, siyah noktayı getirir. Bunun gibi gözenekler daha da çok genişler. Bunun gibi sıkıntıları beraberinde getirir. O yüzden yıkama jellerini bir kere dediğim gibi hayatın en önemli parçası olmalı. Vazgeçilmezi olmalı. Günde 2 kere muhakkak temizlenmeli. Gidebiliyorsa daha profesyonel bakımlar yapılmalı. Yağdan arındıracak birçok işlemler var. Ya da gözenek sıkılaştırıcı işlemler var. Bunlar yapılabilir. Bu tür önlemler alınabilir. Peki Cemile Hanımcığım, yağlı cilt genelde evde bakımından bahsettik. Doğru ürünler seçilmeli, günlük bakımı yapılmalı, yüz yıkama jeli, toniği vesairesi. Bunlardan bahsettik. Haftada bir defa muhakkak peeling yapılmalı şeklinde öneride bulundunuz. Peki yıllık olarak ya da aylık olarak profesyonel cilt bakımını yağlı cilde yılda en az kaç defa yaptırmalı kişi profesyonel cilt bakımını? Bu yönde tavsiyeniz nedir? Evet. Yani ayda bir muhakkak ki yapılması gerekiyor. Yani profesyonel cilt bakımlarını. Belki bu diğer ciltler için bu kadar olmayabilir ama yağlı cilt dediğim gibi ev devam ürünleri muhakkak ki olmalı. Bu ev devam ürünleri aslında tüm ciltler için olmalı ama yağlı cilt daha fazla sorunlu olduğu için çok bir ara vermeye gelmiyor. Yani dediğim gibi yıkama jeli muhakkak ki olmalı, tonik muhakkak ki hayatında olmalı. Haftada bir bu peelingler evdeki uygulanan cildin durumuna göre aslında. Eğer cilt çok akneli ise hassas peelingler tercih edilebilir. Ya da siyah noktası varsa bunlar olabilir. Ama dediğim gibi yani bu ürünler düzenli kullanılmalı. Ürün kullandı ama yine de siyah noktası oluyor, aknesi oluyor, kurutamıyor. Muhakkak ki ayda bir profesyonel bakımları biz öneririz. Karbon peeling yani ciddi anlamda akneni kurutur, gözenekleri sıkılaştırır. Bunları yapabiliriz. Cilde uygun serumlar kullanabiliriz. Ya da işte cilt yağlıdır, artık agresif bir ergenlik dönemi geçirmiştir. Çok sıkıntılı akneleri vardır. Yetişkin olmuştur. Cilt yağıyla baş edebiliyordur. Artık kullandığı ürünlerle ama ciddi anlamda gözenekleri açık kalmıştır. İyileşmeyen akne izleri vardır, kırmızı artık vücut onu iyileşti saymıştır ama orada iyileşmeyen öyle kırmızı leke halinde kalan durumlar olabilir. O yüzden ayda bir gidildiğinde bu tür sıkıntılara yönelik bakımlar yapılmalı. Evet, yağlı ciltleri derinlemesine açtık, konuştuk, sohbet ettik. Çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. ederim. Bugün 8'de Sağlık'ta misafirimiz uzman estetisyen Cemile Der idi. 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.